alüminyum tik kaynağında balans yani denge ayarından bahsedeceğiz. Parametreleri sabit tutup 35 ve 95'in farkını gözlemlemek için bir test yapacağız. ...90 balans ayarı olanda biz elektrot negatif kutupta daha fazla vakit geçiriyoruz. Burada ise elektrot pozitif kutupta daha fazla vakit geçiriyoruz. Merhaba, herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bugün alüminyum tik kaynağında balans yani denge ayarından bahsedeceğiz. Alüminyum kaynağında zaten tikte sürekli olarak alternatif akım kullanıyoruz. Doğrudur. Özellikle yeni nesil makinelerde balans yani denge ayarı diye bir ayar mevcut. Bu bizim artı kutup eksi kutup dengesini değiştirmemizi sağlıyor. Bunun bazı kaynak üzerinde çıktıları var. Nüfuziyet, ark şemsiyesinin genişliği ve darlığı, oksit tabakasının daha çabuk veya daha zor kırılması gibi pozitif negatif etkileri var. Bunları inceleyeceğiz. Ama bugün özellikle üstünde duracağımız konu balans denge ayarının ark şemsiyesine ve kaynak dikişliğine etkisi olacak. Diğer nüanslardan bir kısa bahsedip onları belki önümüzdeki içeriklerde detaylandırırız diye düşündük. Şimdi biraz makine üzerinde bu balans denge ayarını gösterelim. Sonra yakın çekimde nasıl bir test yapacağımızdan bahsedelim. Evet, şimdi bu balans ayarı makinenin neresinde bulunur? Bir ona bakalım birlikte. Hiç bilmeyen ustalarımız, meslektaşlarımız olabilir. Elimizde bizim Lincoln Aspect 200 ACDC hem alternatif akım hem doğru akımda çalışan bir kaynak makinesi var. Özellikle yeni nesil makine seçtik ki bu ayarı birazdan size kaynak üstünde net gösterebilirim. Öncelikle bu balans ayarına gelmeniz için alternatif akıma geçmeniz gerekiyor. Geçtik alternatif akıma. Detay ayarları vesaireyi geçiyorum. Bu makine üzerinde şurada bir ibare var. Hemen hemen tüm makinelerde benzer bir ibare bulunur. Gördüğünüz gibi burada balans ibaresinin kısaltması balı gördük. Amper kısmında vermişler göstergeyi. Buradan gezdiğimiz zaman aralığa bakalım. 35 ile 95 arasında bir genişlik görüyoruz. Bu genelde 30-90, 15-90 arasında gezinir. Bu makinede 35-95 verilmiş. Şimdi bunun parametreleri sabit tutup 35 ve 95'in farkını gözlemlemek için bir test yapacağız. İsa Usta, bize bunu nasıl göstereceksin? Torcu bu şekilde sabit tutarak ilk başta size balans 35 ve balans 95 arasındaki şemsiyenin genişleyip daraldığını göstereceğim. Parametreyi sabit tutacağız değil mi? Sadece balansı değiştireceğiz. Sadece balansı değiştireceğiz. Parametre sabit. Ayrıca iki tane de parçamız var 5000 kod üzerinde. Şöyle gösterelim. 5000 serisi bunlarda. 3 milim. Bunlarda nasıl bir test yapacağız? Bunlarda ikisinde de ilk balans 35'te bir kaynak yapacağız. Düz bir kaynak çekeceğiz. Bir de balans 95'te bir tane düz kaynak çekeceğiz. Kaynak dikişlerinin genişliklerine bakacağız. Yani onu eğer göremezlerse en azından dikişten de görebilecekler. Tamam, peki. Bugünkü konumuz zaten şemsiyenin genişliği ve dikiş genişliği olacak. Evet. Bu ikisini test etmeye çalışacağız. Bundan önce isterseniz bir kısaca işin teorik kısmında bir 30-45 saniyede anlatmaya çalışalım. Sonra hemen kaynaklara geçelim. Balansı anlayabilmemiz için kısaca alternatif akımdan bahsedelim. Bildiğiniz gibi tik kaynağında alüminyum harici kaynaklı imalatlarda torcumuzu yani tungsten elektrodumuzu eksi kutupluyoruz. Ana malzemeyi ise artı kutupluyoruz. Alüminyum kaynağında ise alternatif akım kullanıyoruz. Yani alternatif akım ne demek? Kutuplamamızın periyodik aralıklarla ters yöne dönmesi demek. Grafik üzerinde kırmızı çizginin üzerinde gördüğümüz kısımlar elektrot eksi malzeme artı kutbu temsil ederken kırmızı çizginin alt tarafında gördüğümüz kısımlar ise kutuplamanın tam tersine döndüğü bölgeleri temsil ediyor. Peki bu değişkenliğe neden ihtiyacımız var? Biz alüminyum kaynağı yaparken elektrodun eksi malzemenin artı kutupta olduğu süreçler bize nüfuziyeti sağlayan süreçler. Elektrodun artı malzemenin eksi kutupta olduğu süreçler ise alüminyumun üzerindeki oksit tabakasını kırmamıza yarayan süreçler. Alternatif akıma neden ihtiyaç duyduğumuzu netleştirdik. Peki balans ayarı nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Balans ayarı bu döngüdeki kutuplama yönünün yüzde ağırlığını belirlememize yarar. Özetle makine üzerindeki balans ayarı 35'ten 95'e doğru artırıldıkça eksi kutupta geçirdiğimiz zaman artarken düşürüldüğünde ise elektrot artı kutupta geçirdiğimiz zaman artar. Balans ayarını arttırıp elektrot eksi kutupta geçirdiğimiz süreyi arttırdıkça ana malzeme üzerinde sağladığımız nüfuziyet artar. Oksit tabakası daha geç kırılır, temizleme etkisi azalır. Bunun yanında ark şemsiyesi ve kaynak dikişi daralır. Son olarak da tungsten elektrot ömrünün artacağından bahsedebiliriz. Tam tersini yapıp
balans ayarını düşürdüğümüzde, yani elektrot artı kutupta geçirdiğimiz zamanı arttırdığımızda ana malzeme üzerinde sağladığımız nüfuziyet azalacak. Bunun yanında oksit tabakası çok daha çabuk kırılacak ve temizleme etkisi artacaktır. Yine ark şemsiyesi ve kaynak dikişi genişleyecek. Tungsten elektrot çok hızlı bir şekilde topaklaşacak ve ömrü azalacaktır. Kısaca burada kaynak dikişi üzerindeki etkilerden bahsettik. Biz bugün bu maddelerden sadece ark ve kaynak dikişinin genişliğini inceleyeceğiz. Şimdi kısaca boş bir parça üzerinde balans ayarını arttırarak ve düşürerek ark genişliğini gözlemlemeye çalışalım. İsa Usta, eline sağlık. Şimdi az önce zaten düz parça üzerinde ark şemsiyesinin nasıl genişleyip daraldığını göstermiştik. Evet. Burada da amacımız ark şemsiyesinin yanında kaynak dikiş genişliklerini göstermekte. Bunu burada yazdığımız üzere balans ayarı 90'da yaptık. Evet. Bunu da balans ayarı 35'te yaptık. Evet, doğrudur. Parametre 90 amper, alternatif akım aynı. Her şey aynı. Şimdi biz bunu ölçtük. Arada yaklaşık 4 milimlik bir fark var. Görsel olarak da size şöyle gösterelim. Bunun genişliği bu kadarken şurada koyduğumuzda 3-4 milimlik bir fark olduğunu görebiliyorsunuz. Burada zaten teorik olarak az önce bahsettiğimiz gibi 90 balans ayarı olan da biz elektrot negatif kutupta daha fazla vakit geçiriyoruz. Burada ise elektrot pozitif kutupta daha fazla vakit geçiriyoruz. Teori ile pratik birbirine örtüşmüş oldu. Ek olarak şunu da belirtelim. Tabii ki de ikisi arasında nüfuziyet fark konusunda bir farklılık bekliyoruz. Oksit tabakasının kırılma hızı konusunda bir farklılık bekliyoruz. Ve tungsten elektrodun ömürleri konusunda farklılıklar bekliyoruz. Bunları bir sonraki içeriklerde tek tek yapacağız. Bugün sadece ark şemsiyesinin genişliği ve nüfuziyet farkını size göstermek istedik. Şimdilik burada bırakalım. Kaynak dikişi genişliği konusunu netleştirmiş olduk. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.